Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bugün bir bütün tavukla fırında enfes bir ızgara tavuk hazırlayacağız. Çok güzel bir marinasyonla birlikte bekleteceğiz. Tavuğumuz lokum gibi olacak. Şöyle size fırından görüntüsüyle birlikte videoma başlayalım. Öncelikle marine yapacağımız sosu hazırlayalım. Bir tane küçük soğan, bir tane de kapya biberlerden, zeytinyağı, yoğurt, baharatlar ve sarımsakla birlikte şöyle güzel bir sos hazırlıyorum. Karabiber, kekik ve kırmızı biberden oluşan baharatlar kullanıyorum. Sizler dilerseniz kajun baharatı da kullanabilirsiniz. Ve o güzel lezzeti bağlamak için bir tatlı kaşığı kadar bala ihtiyacımız var. Rondodan tüm malzemeyi geçiriyoruz ve bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırladığımız sos kenarda beklerken, yoğunlaşırken biz de tavuğu parçalayacağız. Ben size bugün sadece buttan, sadece göğüsten değil, aslında biraz da ekonomik olması açısından bir tane bütün tavuğu hem parçalamayı hem de fırında nasıl ızgarası olur onu göstermek istedim. Açıkçası bana göre tavuk parçalamak çok kolay. Çünkü daha önce böyle bir işte çalışmıştım küçük yaşlarda. Ama sizlerle de devamlı bunu paylaşmaya çalışıyorum. Aslında tavuk parçalamak kolay bir iştir. Yeter ki eklem yerlerini bilin. Daha detaylı ve sesli olarak da anlatmıştım bunu. Burada biraz hızlı geçiyorum. Ama yine de detaylı göstermeye çalışıyorum. Bunu bu kemiklerinden ayıracağım. Çorbalık kemiklerinden ayıracağım. Kemiksiz hale getireceğim. Böyle büyük büyük kuşbaşı şeklinde doğrayıp ızgaralık hazırlayacağım. Şiş ızgaralık hazırlayacağım. Sizler dilerseniz bu şekilde kemikli olarak da pirzolasını çıkartabilirsiniz. Hatta o videomun, yani tavuk parçalama videomun linkini de buraya ekleyeyim. Dilerseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi önce iri parçalara ayırdım. Tavukçulardan bu şekilde aldığınız zaman, yani parçalanmış aldığınız zaman çok daha fazla para ödersiniz. Ama evde parçaladığınız zaman kendiniz hem bunun zevkine varırsınız hem de çok daha ekonomik bir hale getirebilirsiniz aldığınız tavuğu. Şimdi gördüğünüz gibi tavuğun but kısmındaki bu kemiklerden ayırdım, kaval kemiklerinden ayırdım ve derisini de kullanmayacağım ben. Derisini, kemikleri, bu kalçanın üzerinden çıkan kemikli parçayı hepsini ocağa alacağım. Onlardan da kemikli bir su, tavuk suyu elde edeceğim. Hatta kemiklerini doğru sokak hayvanlarına götürmeyi ihmal etmeyin. Şimdi gördüğünüz gibi bu butları da şöyle nasıl pirzolasını çıkartıyorum göstermek istiyorum. Bıçağınız oldukça keskin olsun ve sürekli kemiğin yanından doğru gidin. Kemiğin yanından doğru ete müdahale etmeden hep kemiğe dayanarak, bıçağı kemiğe dayayarak sıyırın. Bu şekilde daha kolay olacaktır. Tavuk parçalamayı videoyla öğrenen birçok takipçim oldu. Bu videoyla öğrenen birçok takipçim oldu. Eminim sizler de birkaç sendelemeden sonra başaracaksınız. Ve gelelim neden bütün bir tavuğu kullandığıma. Daha çok ekonomik olması için elbette. Bir de sadece bu tarifi göğüs etinden yapanlar var. Bu birazcık ızgara şekli güzel olsun, işte şişe batırırken hepsi aynı ölçüde olsun gibi. Biraz görsel bir şey. Ama lezzetine gelince her zaman ben buttan yanayım. Fırında yapıyorsanız mutlaka but yapmalısınız. Ya da göğüs yapıyorsanız da bu şekilde marine etmelisiniz. Ve fırında düşük derecelerde yavaş yavaş içi pişsin değil, hızlı olarak pişirmelisiniz. Aksi takdirde tavuğunuz kuruyacaktır. Ben mesela altına bir silpat yerleştirdim. Dedim ki şimdi işte fırın tepsisine yapışmasın falan diye. Ama sonradan baktım yapışmıyor. Hemen o silpatı da içinden aldım, göreceksiniz. Şimdi tavuğun göğsünü çıkardım. Tavuğun göğsünden sonra buradan bonfileleri çıkar. Tavuğun 2 tane bu antrikot kısmı çıkar. Tam da o kısımları da alıyorum. Bunlar çok lezzetli olurlar. Galeta ununa batırıp da yumurtaya, galeta ununa batırıp da yağda kızarttığımız ve kuru olmayan 2 tane bonfiledir bu. Çok lezzetlidir. Şimdi görmüş olduğunuz gibi göğüs kafesinden olabildiğince eti sıyırdım. Bunları çorbalıkta kullanacağım. Size gösterdiğim ölçüde doğrarsanız tavuğunuzun içi daha sulu kalacaktır. Derisini ayıracağım. Göğüs filetosunu da aynı şekilde doğrayacağım ve karıştırma kabıma alacağım. Hepsini sosla birlikte buluşturacağım.
Bugün 2 kilogramlık bir tavuk kullandım. Tabii ki kemikleri çıktıktan sonra gramajı düştü. Oldukça büyük bir tavuktu. Şöyle bir cam kaseyi alıyorum ki içini daha rahat görün diye. Üzerine hazırladığım marinasyon sosunu dökeceğim. Soğanı, biberi, zeytinyağı ile birlikte. Dolapta bekletirseniz zeytinyağı çalışmaz. O yüzden mutlaka oda ısısında bekletin. Çok sıcak değilse ortamınız, bir yaz sıcaklığında değilse oda ısısında bekletin. Evinizde varsa soya sosu koyun. Ben soya sosunun bu hazır tavuklarda bulunan bu kokuyu giderdiğini düşünüyorum. Çok da pahalı bir şey değil. Evinize edinebilirsiniz. Soya sosu tavuklarda, balıklarda gerçekten çok fark oluşturuyor. 3 saat kadar marine ettim. 3 saat sonunda tahta şişlere dizeceğim kolayca. Kanatlarını da çıktığı gibi diziyorum. Onları da özellikle göstermek istedim. Şişe oldukça fazla doldurabilirsiniz. Hem böylece tahtaları yanmaz hem de tavuklar küçülecektir piştikçe. Sosuyla birlikte bol bol üzerinde sosu kalacak şekilde şişlere diziyorum. Yanına lezzetli bir garnitür hazırlayacağım ama yine de bu fırın hazır çalışıyorken biraz böyle sebzelendirmek istedim. Evde bulunan işte yeşil biber, kırmızı biber, domates, çeri domateslerden de aralarına yine şişlere takarak dizdim. Tabakta hem şıklık oluşturuyor hem de ben size göstereceğim. Lavaşa saracağım bunları sonunda. İçine koyacağım. Çok daha lezzetini arttıracak. Aralıklı olarak fırın tepsisine bütün tavuğu alıyor. Yani bir ankastre fırın tepsisi bütün bu ölçütlere uygun. Ve söylediğim gibi yavaş yavaş değil 220 derecede turbo ızgara ayarında ben kızarttım. Izgara ayarı vardır. Üstünde böyle zikzak şeklinde fırınlarda olur. Zikzak şeklinde. İşte o ayarda pişirip güzelce ısıyı aldıktan sonra bir ters düz edin mutlaka. Onu da göstereceğim. Fırından çıkartın tepsiyi ve kızaran tarafı ters düz edin. Diğer taraftan ben yanına kolayca bir patates garnitürü hazırlayacağım. Bunun için patateslerimi soydum. Böyle elma dilimi şeklinde doğradım. Az bir suyla birlikte ocağın üzerine alıyorum ve derhal çabucak haşlanıyorlar zaten. 10 dakika içinde haşlandılar. Suyundan süzdüm ve karıştırma kabıma aldım. Diğer taraftan buzluktan bezelye ve bir tane de havucu küçük küçük böyle küp küp doğradım. Onları da az suyla birlikte haşlayacağım. Haşladıktan sonra güzelce lezzetlendirdiğim patates ezmesinin içine ilave edeceğim. Burada güzel bir böyle genelde tavuğun yanına patates aranıyor. İster kızartın ister püre halinde hazırlayın. İşte öyle bir şey hazırlamak istedim. Kumpir tadında olsun istedim. Sütle, tereyağıyla, karabiberle birlikte, tuzla birlikte tatlandırıyorum patatesimi. Daha sonra içine haşlanan sebzelerimi ilave edeceğim ve karıştıracağım. Sıcakken içine biraz kaşar ya da mozzarella koyarsanız hem tadı çok güzel oluyor hem de kıvamı uzayan bir kıvam oluyor. Tavsiye ederim. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra bir borcama düz bir şekilde serip üzerine kızartabilirsiniz patatesinizin. İçinde kaşar olduğu için biraz böyle üzerine kızartabilirsiniz. O şekilde de servis edebilirsiniz. Ben fırına koymayı tercih etmedim. Bir tane kalıp kullanacağım. Servis tabağımın yanına güzelce ondan bir parça güzel bir kumpir lezzetinde patates püresi bırakacağım. Fırında kızaran tavuklarımı çevirme vaktim geldi. Her birini ters düz ediyorum. Hatta sebzeleriniz piştiyse bu esnada sebzeleri çıkartabilirsiniz benim gibi. Geriye kalan tavukları da kızartıyorum. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardılar. Dediğim gibi yüksek ısıda kızartın. Böylece içleri kurumadan dışları kabuk oluşturacaktır. Çok ama çok lezzetli oluyor. Bir de sadece fırın tepsisi batıyor. Yani büyük büyük mangallarla uğraşmamış oluyorsunuz. Tavuğun her bir parçasının lezzetine varacağımız servisini hazırlayalım artık. Böyle bir şık kalıp kullanarak patates garnitürünü taban kenarına çıkardım
Ve ızgaralarımda şöyle garnitürleri sebzeleriyle birlikte yerleştiriyorum. Dilerseniz yanında lavaş da çok güzel oluyor. Lavaşa sarıp da yiyebilirsiniz. Şöyle ben yine lavaşa sarıp bir keseceğim. Tavuğun içini göstereceğim. Yumuşacık, lezzetli ve çok kısa sürede hazırlayacağınız tam bir öğün aslında. İnşallah sizler de bu şahane tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalıma hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun ve en yeni tariflerden ilk önce sizin haberiniz olsun. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.